Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm diyorum. Call of War'ın yeni bölümündeyiz. Hikayelere devam edeceğiz ama önce bir zırhımızı bir This'll upgrade be our edelim. best work yet. Just need a little help from you lot. Very proudly, you son bitch. Now go scuff that up. Looks good. I'm sure that'll keep you out of trouble. Kertük gümüş mü kalmadı? O zaman biraz kertük gümüş mü şey yapalım? Aynen, experiment hiçbir alta yaramıyor. Very quick. Hope you got what you wanted. Kapçırıcı kaldı. Bunların See you next, where's I see you. görevini yapıyor mu lan? Sonra tren şeyinden mi devam? What do you want? With the whetstone and hammer you've retrieved for us, Brog and I can construct the Devegrathikar, dwarven armor of legend. We just need 3 more mythical ingredients before we set to hammer. Which are... Dunno. Armor's pure legend, and the details is fuzzier than a wolver's butthole. You expect us to find parts from a legend? Oh, Motsognir the Dwarf King found 2 of them. Everyone knows that. But when he went looking for the 3rd... Poof! He vanished. Maybe he'll find some clues at his stronghold in Konungsgard. And looky here, a Koningsgard entry stone. It's got your name on it. How fucking strange. The stronghold's northwest of here, behind the Svartalfheim Realm Tower. Large stone structure, creepy atmosphere. You'll know it when you see it. The Huldra brothers, back in action again. Oh, I can't wait to get started. I could see such a day we would... Atreus, to me! I'm coming, I'm coming! I'm glad Brock and Sindri were able to work out their differences. Now they are twice as irritating. Ah, I think it's nice to see them trust each other again. I can't believe no one has found the Jotunheim Tower after so many years. Where would you hide something that big?
şey bu kolaydır. Bazen öyle. So why do they call Odin the Lord of the Hang? That refers to a modest example of Odin's thirst for knowledge. The time he spent 9 days a dead man. Aye, hung himself by the neck from Yggdrasil's branches, put his spear through his own side and bled down into the Well of Destiny. He roamed the realms of the dead and plundered the world tree of its secrets, until I think quite rightly it got fed up with him and sent him back to the land of the living. Did I not mention he was barking mad? Arkadaşlar Odin ile alakalı şunları söyleyebiliriz. Odin tüm tanrıların en yücesi ve en yaşlısı. Pek çok sırrı haiz. Bir gözünü bilgelik uğruna feda etti. Dahası bilgi ürünleri ve kudrete ulaşmak için kendini kendine kurban etti. Dünya ağacı Yggdrasil'e kendini astı ve 9 gece boyunca orada asılı kaldı. Böğrü bir mızrağın ucuyla deşildi ve onu ölümcül yaraladı. Rüzgarlar ağaca asılı bedenini sallayıp sarstı. 9 gün 9 gece boyunca ağzına ne bir lokma koydu ne de bir şey geçti boğazından. Orada acı içinde hayat ışığı yavaşça söndü. Üşümüş, ıstırap içindeyken, tam ölmek üzereyken fedakarlığı karanlık meyvesini verdi. Acıdan kendinden geçerken aşağı baktı ve rünler orada kendilerini gösterdi. Odin onları tanıdı, ne olduklarını ve kudretlerini anladı. İşte o sırada ip koptu. Çığlıklar içinde ağaçtan düştü. Artık büyü nedir biliyordu. Dünya avucunun içindeydi artık. Bunun yanı sıra isimleri düşünce ve hafıza anlamına gelen Hugin ve Munin diye seslendiği 2 kuzgunu vardır. Bu kuşlar dünyanın çevresinde boydan boya uçup malumat toplar ve tüm bilgileri Odin'e getirir. Omuzlarına tüneyip kulaklarına fısıldar. Bir diğer hikayede Mimir'in başı ve Odin'in gözü hikayesi. Mimir'in kuyusu devler diyarı Jotunheim'dadır. Yerin derinliklerinde köpürüp dünya ağacı Yggdrasil'i besler. Bilge Mimir hafızanın bekçisidir ve pek çok şeyi haizdir. Kuyusu bilgeliktir. Evren henüz çok yeniyken Mimir, Gallahorn olarak bilinen boynuzu suya daldırıp doldurarak her sabah kuyudan içermiş. Uzun zaman önce evren gençken Odin uzun pelerinini ve şapkasını takıp bir gezgin kılığında bilgeliği aramak ve Mimir'e ulaşmak için hayatını riske atıp devler diyarınca yolculuk yapmış. Kuyundan yalnızca bir yudum Mimir dayı demiş Odin. Tüm isteğim bu. Mimir izin vermediğini kafasını sallayarak göstermiş. O kuyudan Mimir dışında kimse içemezmiş. Ağzını açmamış. Sessiz kalan çok az insan hata yaparmış. Yeğeninim ben senin demiş Odin. Annem Besta senin kız kardeşindi. Kafi değil demiş Mimir. Bir kere içeyim. Kuyundan bir kere içsem bilgeliğe ulaşacağım. Karşılığında nedir isteğin? Gözünü istiyorum demiş Mimir. Gözünü kuyuya at. Odin alay edip etmediğini sorgulamamış. Mimir'in kuyusuna ulaşmak için devler diyarı boyunca yapılan yolculuk uzun ve tehlikeliymiş. Odin oraya ulaşmak için canını vermeyi göze almış. Aradığı bilgeliğe ulaşmak adına elinden gelenin fazlasını yapmaya istekliymiş. Odin'in ifadesi kesinmiş. Bana bıçak ver demiş sadece. Gerekli olanı yaptıktan sonra gözü dikkatlice kuyunun içine koymuş. Göz suyun içinden dik dik ona bakıyormuş. Odin Gallahorn'u Mimir'in kuyusundan suyla doldurmuş ve dudaklarına götürmüş. Su buz gibiymiş. Son damlasına kadar içmiş. Bilgelik vücuduna yayılıvermiş. 2 gözüyle gördüğünden çok daha fazlasını tek gözüyle daha sarih görmüş. Bu olaydan sonra Odin'e başka isimler verilmiş. Kör tanrı Bilindir, tek gözlü Hoar, alev gözlü Baleik demişler adına. Odin'in gözü Mimir'in kuyusundadır. Dünya diş budağını besleyen sular tarafından korunur. Hiçbir şeyi görmez, her şeyi görür. Zaman geçmiş. Aesir ve Vanir arasındaki savaş sona ermek üzereymiş. Savaşçılar ve amirlerini birbiriyle değiştirmeye başlamışlar. Odin, Vanir'in yeni amiri olacak Aesir tanrısı Hoenir'e danışman olarak Mimir'i göndermiş. Hoenir uzun boylu ve yakışıklıymış. Tıpkı bir krala benzermiş.
Yanında ona tavsiyeler veren Mimir varken de tıpkı bir kral gibi konuşur, bilgece kararlar verilmiş. Ancak Mimir etrafta yokken Hoenir bir türlü karar veremezmiş ve Vanir bu durumdan artık sıkılmış. İntikamlarını almışlar. Fakat Hoenir'le değil, Mimir'le. Mimir'in kafasını kesip Odin'e göndermişler. Odin öfkelememiş. Mimir'in başını çürümesini engellemek için bazı bitkilerle olmuş. Üzerine büyüler ve tılsımlar yapmış. Zira Mimir'in bilgisinin kaybolmasını istemiyormuş. Çok geçmeden de Mimir gözlerini açmış ve onunla konuşmuş. Mimir'in verdiği tavsiyeler iyiymiş. Hep iyi tavsiyeler verilmiş. Odin Mimir'in başını almış ve dünya ağacının altındaki kuyuya götürmüş. Gözünün yanına gelecek ve geçmişin bilgisinin sularına yerleştirilmiş. Odin Gjallarhorn'u tanrıların gözcüsü Heimdall'a vermiş. Gjallarhorn'u üflediği gün nerede olursa olsunlar, uykuları ne kadar derin olursa olsun tüm tanrılar uyanacak. Heimdall Gjallarhorn'a bir kez üfleyecek. Her şeyin sonunda Ragnarök'te. Evet arkadaşlar, iki hikayede böyle. Hatırlarsanız God of War Ascension'da hakikat daima bir bedelle gelir sözü adeta bu hikayelerde kendini bulmuş.